Düşünün ki tamamen mutlak bir biçimde yalnızsınız. Ama öyle hani hafta sonu kafa dinlemek için dağ evine kapanmaktan falan bahsetmiyorum. Hı hı, çok daha radikal bir şeyden bahsediyoruz. Aynen öyle. Sesinizi duyabilecek, varlığınızı onaylayabilecek son insanla aranızda binlerce millik aşılmaz bir okyanus var. Evet. İlk başta o fiziksel hayatta kalma güdüleri devreye girer elbette. Su bul, ateş yak, barınak inşa et falan. Klasik hayatta kalma mekanizmaları yani. Kesinlikle. Peki ya aylar, yıllar geçtikten sonra? Fiziksel tehlikeler savuşturulduğunda ve geriye sadece zihninizin o devasa, sağır edici sessizliği kaldığında ne olur? İşte o nokta çok korkutucu. Çok. İşte o zaman zihninizin o çok güvendiğiniz mimarisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu, yavaş yavaş tuğla tuğla çökmeye başladığını dehşetle fark edersiniz. Bu aslında hani her insanın içten içe korktuğu o büyük yüzleşmedir. Bizler genelde bilincimizin kendi kendine yeten, çelikten bir kale olduğunu sanma eğilimindeyiz. Oysa yalnızlık o kalenin temellerindeki suyu çeken bir kuraklık gibidir. Hı hı. Gözlemleyen bir öteki olmadığında kendi varlığımızla aramıza koyduğumuz aynalar tek tek çatlar. Ve bugün yapacağımız bu derinlemesine felsefi incelemenin amacı da tam olarak o kırık aynaların ardına bakmak. Bugün yüzeydeki köpükle yetinmeyip derinlik arayan sizlerle birlikte Fransız yazar Michel Tourniel'in o sarsıcı eseri Cuma'nın sayfalarına dalıyoruz. Orijinal adıyla Vendredi ou les limbes du Pacifique. Ta kendisi. Bizi dinleyenler bilir, normalde bir hikaye başlarken o ilk fırtınayı, geminin batışını, o ön kısımları uzun uzun konuşuruz. Kaptan Van Deysel kısımları falan. Ama o gemideki ön söz niteliğindeki Kaptan Van Deysel'i ve onun tarot fallarını falan bugün tamamen bir kenara bırakıyoruz. Doğrudan adanın o ıslak, acımasız kumsalına, Robinson'un yüzü koyun yattığı o ilk ana gidiyoruz. Çok isabetli bir karar bence. Çünkü misyonumuz ıssız bir adada tek başına kalan bir adamın hayatta kalma rehberini okumak değil, medeniyetin, dilin ve ben kavramının zihninden nasıl paramparça olup döküldüğünü ve ardından nasıl yepyeni, büyüsel bir gerçekliğe evrildiğini felsefi bir dille masaya yatırmak. Tournier'in bu eseri edebiyat kılığına girmiş çok sert bir felsefi laboratuvar deneyidir aslında. Sadece diğer insanlar olmadan bir insanın bilincinin nasıl hayatta kalabileceğini sormuyor, Başka ne soruyor? aynı zamanda insan dediğimiz o yapay kurgunun doğanın o acımasız sadeliği karşısında nasıl çözüldüğünü çok analitik bir dille inceliyor. Robinson adaya yani kendi verdiği isimle Speranza'ya ilk düştüğünde o çözülmeye karşı muazzam bir direniş gösteriyor. Kesinlikle bir direniş var, hem de panik halinde bir direniş. Adeta küçük rasyonel bir İngiltere inşa etmeye çalışıyor orada. Tarlalar sürüyor, depolar inşa ediyor, adanın anayasasını yazıyor. Evet, kuranlar koyuyor sürekli. Hatta kendi kendine yüksek sesle konuşmayı zorunlu kılan bir kural bile icat ediyor. Aklına gelen her düşünceyi bağırarak söylemek zorunda. Yani bir insan neden hiç kimsenin olmadığı bir yerde kendisine kanunla konuşma zorunluluğu getirir ki? Çünkü deliliğin o soğuk nefesini ensesinde hissediyor. O yüksek sesle konuşma kuralı zihnini bir arada tutan dikişlerin atmaması için gösterilen çaresiz bir çaba. Robinson kendi içindeki sessizliğin bir nevi erozyon yarattığını fark ediyor. Erozyon mu? Evet, su damlalarının kayayı oyması gibi. O mutlak yalnızlık da kelimelerin içini boşaltıyor. Adasını ölçüp biçmek, ona geometrik bir düzen dayatmak, yani onu ekili biçili bir hale getirmek, tarladan ürün almaktan ziyade keosa karşı örülmüş psikolojik bir duvar. Ama o duvar yıkılıyor. Bir saniye, bu kısmı kafamda tam oturtmaya çalışıyorum. Tabii. Dil dediğimiz şey, kelimeler falan, biz kelimelerin nesneleri temsil ettiğini düşünürüz. Ağaç ağaçtır, taş taştır. Peki Robinson'un kelime kalesi nasıl oluyor da çökmeye başlıyor? Somut nesneler için kelimeler bir süre daha direniyor elbette. Taşa hala taş diyebilirsin. Fakat dili dil yapan, o karmaşık insan zihnini inşa eden şey somut nesneler değil, soyut kavramlardır. Metaforlar falan. Aynen öyle. Metaforlardır, kinayelerdir, dolaylı anlatımlardır.
Turnier bize Robinson'un zihninde bu soyut yapıların, karşılarında onları onaylayacak bir öteki olmadığı için nasıl buharlaştığını gösteriyor. Örneğin derinlik kavramını ele alalım. Bizler gündelik hayatta derin bir insan, derin bir aşk veya derin bir düşünce deriz ve bunu her zaman yüzeysel olandan daha üstün görürüz, Evet, değil mi? yüzeysel olmak her zaman bir hakaret gibi algılanır. Yüzeysel insan demeyi sevmeyiz. Oysa Robinson adanın o mutlak yalnızlığında bu hiyerarşiyi sorguluyor. Bir kadına duyulan aşkın derinliği dediğimiz şeyin aslında ne kadar karanlık, ne kadar bencil ve gizlenmiş bir şey olduğunu fark ediyor. İlginç. Ona göre bir insanın asıl gerçeği derinliklerinde değil, yüzeyindedir. Bir insanın kıyafetleri, elleri, rüzgardaki duruşu, geniş bir alana yayılan o dışsal varlığı aslında onun en dürüst halidir. Sadece bedensel hazza odaklanan, gizemli ve derin olduğu iddia edilen bir tutku yerine yüzeye yayılan, güneşi ve denizi kucaklayan o genişliği yüceltmeye başlıyor. Çünkü derinlik dediğimiz kavram, diğer insanlardan bir şeyleri saklamak için icat ettiğimiz sosyal bir illüzyondur. Saklayacak kimseniz yoksa derinliğe de ihtiyacınız kalmaz. İnanılmaz bir aydınlanma bu. Şu an bizi dinleyen sizler de bir düşünün. Gündelik hayatınızda kendinizi tanımlamak, mesajlaşırken duygularınızı ifade etmek için kullandığınız o süslü, soyut kelimeleri bir anlığına kafanızdan silin. Evet, bir deneyelim bunu. Eğer o kelimeler iki insan arasındaki köprülerse ve karşı kıyıda kimse yoksa o köprü ne işe yarar? Kendi kendine nehre mi çöker? Sadece boşluğa uzanan, rüzgarda yavaş yavaş çürüyen paslı demir yığınlarına dönüşürler. Çok güzel bir benzetme. Kullanılmayan bir kasın erimesi gibi, Robinson'ın soyut düşünme yetisi de toplumun o görünmez desteği çekildiğinde kendi üzerine çöküyor. Tam da bu yüzden kelime kalesinin çöküşü sadece dil bilimsel bir problem değil. Kelimeler çöktüğünde o kelimelerin üzerine inşa edilmiş devasa binalar da sarsılır. Ve o binaların en büyüğü, en ihtişamlısı nedir sence? Ahlak. Ahlak, evet. Kelimelerle kurduğumuz en büyük yanılsama. Peki ama soyut kavramlar buharlaşıyorsa, iyi, kötü, erdem veya günah gibi tamamen kelimelere bağımlı olan ahlaki yapılar nasıl ayakta kalacak? Kalmıyor, değil mi? Kalamaz. Eski İngiliz medeniyetinin ve Hristiyan öğretisinin Robinson'a yüklediği bir erdem tanımı var. Nedir bu? Alçak gönüllülük, bedeni inkar etmek, arzuları bastırmak, sessizce boyun eğmek. Evet. Ama Speranza adasında bu erdem tanımı düpedüz bir intihar biletidir. Doğanın ortasında alçak gönüllü olamazsınız. Doğa size ezer geçer. Bir dakika, burada biraz şeytanın avukatını yapacağım. Yap bakalım. Robinson erdemi yeniden tanımlıyor, evet. Erdemi boyun eğmekten çıkarıp Romalıların virtus dediği o eski kavramı, yani güce, cesarete, dünyaya hükmetmeye dönüştürüyor. Erdemsizlik dediği şey de artık günah işlemek değil, Pes etmek oluyor. aynen öyle, pes etmek, o sıcak çamura batıp iradesini teslim etmek oluyor. Ama sormadan edemeyeceğim, bu gerçekten derin bir felsefi uyanış mı? Yoksa Robinson üstünü başını yırtıp, çamurlara bulanıp, vahşileşmek için kendi ahlaki çöküşüne süslü kılıflar mı uyduruyor? Hani hayatta kalmak için mi yapıyor diyorsun? Sırf çaresizce kontrolü elinde tutmak için kuralları kendi işine geldiği gibi mi esnetiyor? Bu şüphe çok anlaşılır. Sonuçta dışarıdan bakan biri için o sadece aklını yitirmekte olan yalnız bir adam. Ancak Turnier'in bizi götürmek istediği nokta daha karmaşık. Robinson bir kılıf uydurmuyor. Tam tersine yüzyıllardır kendisine uydurulan o kılıfı, o daraltıcı zırhı söküp atıyor. Hristiyanlığın doğayı ve dünyevi olanı küçümseyen, bedeni bir hapishane gibi gören dogmaları adada işlememeye başlıyor. Robinson adayı bir düşman olarak görmekten vazgeçip onunla ontolojik bir barış antlaşması imzalamak zorunda olduğunu anlıyor. Yani doğayı reddederek değil, doğayı kabul ederek. Evet, doğayı kabul ederek var olabileceğini görüyor. Ahlakını adanın ekosistemine uyumlu hale getiriyor. Yani ahlak dediğimiz şeyin aslında tok, güvende ve kalabalık toplumların icat ettiği bir lüks olduğunu fark ediyor. Kesinlikle öyle bir lüks. Fakat doğayla yaptığın o barış antlaşması onu çok daha karanlık, çok daha büyük bir uçurumun kenarına getiriyor. Dil çöktü, ahlak dönüştü. Peki ya varoluşun kendisi? Başkaları olmadan ben dediğimiz şey ne kadar gerçektir? İşin en tüyler ürpertici felsefi boyutu burada başlıyor sanırım. Felsefe tarihindeki o meşhur Tanrı'nın varlığı tartışmalarını bilirsin. Evrensel rıza diye bir argüman vardır.
Çoğu insan Tanrı'ya inandığı için Tanrı vardır derler. Evet, çok duyulan bir argümandır. Robinson eskiden bu mantıkla alay ederdi. Çoğunluğun inanması bir şeyi gerçek kılmaz diye düşünürdü. Fakat adanın o mutlak yalnızlığında o dehşet verici aydınlanmayı yaşar. Evrensel rıza sadece Tanrı'nın değil, herhangi bir şeyin var olduğunun tek kanıtıdır. Nasıl yani? Kalem, sırf ben ona bakıyorum diye mi kalem? Sorun şu ki sen tek başınayken kalemin kalem olduğuna şahitlik edecek başka bir zihin yok. Robinson şunu fark ediyor, bir nesneyi algılayan kişiyle nesnenin kendisi arasındaki sınır sadece başka insanlar o nesneye baktığında belirgindir. Öteki ortadan kaybolduğunda bu sınır çözülüyor mu? Çözülür. Göz ışığı algılayan bir organ olmaktan çıkar, ışığı emen, içine çeken ve kendini yok eden kara bir deliğe dönüşür. Koku burnun ta kendisine dönüşür, algılayanla algılanan birbirine karışır. Şöyle bir analoji kursak, hepimizin bildiği o klasik soru vardır ya, ormanda bir ağaç devrilirse ve onu duyan hiç kimse yoksa o ağaç ses çıkarmış mıdır derler. Evet. Biz hep ağacın durumunu tartışırız. Ama Tournié'nin Robinson'u bu soruyu tersine çeviriyor ve çok daha vahim bir yere taşıyor. Ormanda sadece Robinson varsa ve onu izleyen, onun varlığını kendi zihninde onaylayan başka hiçbir bilinç yoksa, Robinson'un kendisi var mıdır? İşte bütün mesele bu. Bu durum çok daha netleşir. İngilizce'deki existence kelimesi, Latince'deki sistere, ex kökünden gelir. Ne anlama geliyor o? Dışarıda durmak veya dışarıya çıkmak demektir. Bizim varoluşumuz etten ve kemikten ibaret bedenlerimizin içinde gerçekleşmez. Başkalarının gözlerindeki aynamızda, onlarla olan etkileşimimizin o görünmez alanında gerçekleşir. İçimizdeki rüyalar, arzular, takıntılar var olabilmek için dışarıya yani o eks haline çıkmak zorundadır. Anladım. Ve bu çıkış kapısının anahtarını başkaları tutar. Başkaları, yoksa Robinson'ın gördüğünü sandığı ve saatlerce peşinden koşup sonradan sadece bir ağaç kütüğü olduğunu anladığı o domuz gibi her şey bir halüsinasyon bulutuna dönüşür, kendi içinde yavaş yavaş silinirsin. Öznenin yani Robinson'ın adanın sadece bir dışkısına dönüştüğü o radikal kaos hali budur işte. Excrement of Speranza. İşte tam o hiçlik denizinde boğulurken, kendi varlığının silindiğini hissederken, o kapalı odaya bir pencere açılıyor, kumsalda bir ayak izi. Gerçek bir bilinç, bir öteki geliyor adaya. Cuma. Evet, bir öteki geliyor. Fakat burada çok kritik bir yanılgı var. Robinson, Cuma'nın gelişini kendi eski dünyasının, o çökmekte olan rasyonel İngiliz medeniyetinin kurtuluşu sanıyor. Cuma'nın onun varoluşunu eski kurallarla tasdik edecek, o evrensel rızayı sağlayacak tanıdık bir ayna olmasını bekliyor. Ve hemen onu sömürgeleştirmeye, ehlileştirmeye çalışıyor, değil mi? Tabii hemen kurallara boğuyor onu. Ona cuma günleri oruç tutturuyor, pazar günleri diz çöktürüp dua ettiriyor. Adeta bozulan bir saati takıntılı bir şekilde tamir etmeye çalışan, sürekli çarkları yağlayan endişeli bir saat ustası gibi Robinson. Oysa cuma, o saatin yanından gümbür gümbür akan, zamanı zerre kadar umursamayan bir nehir. Harika bir zıtlık bu. Cuma'ya İncil'den cennet, cehennem, günah kelimelerini okuyor ama o vahşi adam için bu kelimeler sadece rüzgarın sesi gibi. Hiçbir mantıksal karşılığı olmayan büyüsel tınılar. Saf ve hesaplanmamış duanın ritmine mekanik bir düzen dayatabilir misiniz? Dayatamazsınız çünkü Cuma ile Robinson'ın zaman algıları tamamen zıttır. Robinson'ın kurduğu o tarlalar, depolar, yasalar medeniyeti tamamen geçmişe ve geleceğe dönüktür. Tohum ekersin çünkü geleceği güvence altına almak istersin. Depolarsın çünkü kıştan korkarsın. Oysa Cuma, geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından tamamen azadedir. O sadece ve sadece sonsuz şimdiki zamanın içinde yaşar. Hiçbir kaygısı yok yani. Sıfır kaygı. Hamakta yatar, hiçbir çaba harcamadan doğanın ritmiyle nefes alır. Robinson gibi doğayla savaşmaz. Doğanın içinden ona hiç sürtünmeden akıp gider. Saf, spontane doğanın ritmine böyle mekanik katı bir düzeni ne kadar dayatabilirsiniz ki? Elbette bir yerde patlak verecek. Ve o patlama sadece metaforik olmuyor. Adadaki mağarada saklanan barut fıçıları kelimenin tam anlamıyla büyük bir infilakla havaya uçuyor. Çok büyük bir yıkım oluyor.
Robinson'un yıllarca ilmek ilmek işlediği o ekili biçili medeniyet saniyeler içinde kül oluyor. Merak ettiğim şey şu, bu patlama sadece Cuma'nın dikkatsizliğinden kaynaklanan trajik bir kaza mıydı? Yüzeyde öyle görünebilir, ancak Tournié'nin felsefi kurgusunda hiçbir şey salt bir kaza değildir. Bu volkanik patlama aslında Robinson'ın kendi iç dünyasında çoktandır birikmiş olan o devasa basıncın dışa vurumudur. O katı kurallar, o bitmek bilmeyen gelecek kaygısı Robinson'ı da boğuyordu. Gizliden gizliye o da kurtulmak istiyordu belki de. Kesinlikle. Zaten metinde ara sıra masumiyet anları dediği tuhaf vizyonlar görüyordu. Tarlalarının, ehlileştirilmiş adasının altından fışkıran o vahşi saf yeryüzünü özlüyordu. Cuma'nın yaktığı ateş sadece bu beklenen devrimin, bu ruhsal arınmanın fitilini ateşledi. Yer altına hapsedilmiş o saf doğa, bir volkan gibi patlayarak tüm o sahte medeniyet kalıntılarını temizledi. Eski düzenin o patlamayla kül olmasının ardından en şaşırtıcı şey yaşanıyor bence. Ne yaşanıyor sence? Robinson delirmiyor, ağlamıyor, isyan etmiyor. Aksine sanki yıllardır ona ağır gelen o medeniyet zırhını, o nefesini kesen çelik zırhı nihayet çıkarıp atıyor ve adanın kendisine dönüşüyor. Direnç göstermeyi tamamen bırakıyor ve nihai felsefi dönüşümünü tamamlıyor. Adanın o yeni haline bir isim veriyorlar. Pasifik'in arafı, yani limbo. Evet, limbo. Hristiyan teolojisinde cennet ile cehennem arasında günahsız ama vaftiz de edilmemiş ruhların beklediği o asılı kalma hali. Robinson için ada artık ehlileştirilmesi gereken vahşi bir düşman değil, her anı ilk defa yaşanıyormuş gibi taze, büyüsel bir gerçekliktir. Zamanın o yıkıcı, yıpratıcı oku kırılmıştır. Ve bu yeni boyutta cinsiyetin, bedenin, hatta insan olmanın sınırlarını bile aşıyorlar. İnsanüstü, mitolojik varlıklara dönüşüyorlar. Ama sizce bu sonsuz şimdiki zaman sadece görkemli bir delilik hali mi, yoksa insanın ulaşabileceği en saf aydınlanma mı? Bunu daha büyük resimle ilişkilendirirsek, Robinson Cuma'ya gözlerken çok tuhaf bir şey fark ediyor. Cuma'nın kumların üzerinde yürüyüşü, ok atışı sadece mekanik bir eylem değil, etrafındaki boşluğu yeniden şekillendiren, evrenle kusursuz bir denge kuran bir varoluş estetiğidir. Cuma adeta etten kemikten yapılmış kutsal bir kaba dönüşüyor onun gözünde. Bu kusursuz uyumu izlerken Robinson insanlığın o ağır yüklerinden, utançtan, cinsiyetin dar kalıplarından kurtuluyor, ölüm ile cinsellik arasındaki o kadim bağı kavruyor. İkisi de bireyin kendi sınırlarını aşıp toprağa, yani o büyük evrensel bütüne karışmasıdır. Güneşe, yıldızlara, ikizlere karışıyorlar. Geçmişin pasından, geleceğin endişesinden arınmış, sonsuz şimdiki zaman boyutuna adım atıyor. Sanki evrenle arasındaki tüm sürtünme katsayısı sıfırlanmış gibi. Hiçbir şeye direnmiyor, her şey onun içinden akıp geçiyor. İnsanın evrenle nasıl çelişkisiz bir bütün olabileceğine dair felsefi bir manifesto bu aslında. Bu sonsuz şimdiki zaman hali inanılmaz görkemli bir aydınlanma. Fakat her felsefi ütopyada olduğu gibi bu durumda dışarıdan gelen sert bir gerçeklikle sınanıyor. O ebedi şimdiki zamanın ortasında ufukta beyaz bir leke beliriyor. Bir gemi. Medeniyetin o çok beklenen kurtarıcıları, İngiliz denizciler adaya ayak basıyor. İşte Robinson'un felsefi dönüşümünün nihai sınavı budur. Yıllar önce o gemiyi görse ağlayarak kumsala koşar, kurtarıcılarına sarılırdı. Fakat şimdi Kaptan Hunter ve Joseph'e baktığında onlarda kurtuluşu görmüyor. Ne görüyor peki? Baktığı o yüzlerde sadece çürümüşlük, toz, hırs ve bitmek bilmeyen o anlamsız döngüyü görüyor. O adamların güneşin ne kadar kutsal bir ateş olduğundan haberi yok onlar için. Güneş sadece enselerini yakan, rahatsız edici bir ışık kaynağı. Birilerine boyun eğmeye, emir almaya, paraya, geçmişe ve geleceğe köle olmuş yığınlar görüyor. Ve onları reddediyor. O kusursuz dengeyi bırakıp çürüyen, kaygılarla dolu o eski dünyaya dönmeyi kesin bir dille reddediyor. İşin ironik tarafı, doğanın saf çocuğu sandığımız Cuma, geminin direklerindeki iplere, denizcilerin o gürültülü oyuncaklarına kanıp gemiyle medeniyete kaçıyor ama Robinson kendi limbosunda,
kendi yarattığı o sonsuz şimdiki zamanda tek başına kalmayı seçiyor. Onu izleyecek, onu onaylayacak bir ötekine artık ihtiyacı kalmamıştır. Artık başkalarının gözündeki yansımasına değil, adanın kendisine, güneşin ta kendisine dönüşmüştür çünkü. O varoluşsal uçuruma atlamış ve evrenin kendisi olmuştur. Kelime kalelerinin, yeniden yazılan ahlak kurallarının, sadece başkaları baktığında var olan gerçekliklerin ve adayla bütünleşen Robinson'un bu görkemli yolculuğunun ardından şimdi doğrudan size dönmek istiyorum. Hı hı. Tüm bu konuştuklarımızın ardından size sormak istediğim bir şey var. Şu an bizi dinlerken etrafınızı saran o bitmek bilmeyen toplum gürültüsünü düşünün. Telefonunuzdaki o aralıksız bildirimleri, beklentileri, insanların sizden beklediği rolleri, giydiğiniz kıyafetleri, sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafların altına gelen o onaylanma arzunuzu. Evrensel rıza arayışı. Aynen öyle. Bütün bunlar gerçekten var olduğunuzu, hayatta olduğunuzu size kanıtlayan şeyler mi? Yoksa sadece kendi içinizdeki o sessiz, ıssız limbonun sesini bastırmak için uydurduğumuz koca bir yanılsama mı? Herkesin size bakmayı bıraktığı o karanlıkta siz kimsiniz? Kendi adanızda, kendi sonsuz şimdiki zamanınızı yaşamaya cesaretiniz var mı? Düşünün.